Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün kronik prostatit hasta grubundan bahsedeceğim. Talihsiz bir hasta grubu. Neden talihsiz bir hasta grubu? Çünkü benim hastalandığım zamandan da hatırlıyorum. Tüm dünya içinde konuşuyorum açıkçası. Bizim yoğun ameliyat trafiği, hasta trafiğinde özellikle kanser cerrahileri, prostat kanseri, böbrek kanseri ya da taş cerrahileri ve ya da prostat büyümeleriyle ilgili yapılan ameliyatlarla uğraşırken kronik prostat hastaları biraz es geçiliyordu. Talihsiz bir gruptu. Çünkü tam sebebi belli değil, tam bir tedavisi yok. Uyguladığımız tedavi protokolleri çok sınırlı şartlar ve kurallar içerisinde geçerli. Tedavi rehberlerindeki tedavi protokolleri sınırlı ve tedavi rehberlerindeki tedavi protokollerinde kanıt derecesinin oldukça yüksek olmasını istiyor tedavi rehberine girebilmesi için. O yüzden öyle üniversite şartları altında her istediğiniz tedaviyi yapamıyorsunuz. Ama sadece Türkiye için değil, dünya için de öyleydi. Ne yapıyorduk? Kronik prostat hastaları geldiği zaman antibiyotik veriyorduk, ağrı kesici veriyorduk ya da sistoskopi yapıyorduk ya da bir şekilde hastayı ilaç tedavisiyle genellikle hastayı tedavi etmeye, takip etmeye çalışıyorduk ki hastalar tabii doktor geziyordu daha sonra gene. İlerleyen zaman içerisinde tabii hastalık bitti. Uzmanlığımızı aldık. Uzmanlığımızı aldıktan sonra ne yaptık? Bu alanlarda kendimizi geliştirmeye çalıştık. Güncel literatürü, güncel bilimsel yayınları takip etmeye çalıştık. Dünyada acaba bunlarla ilgili neler yapılıyor? Bunları öğrenmeye çalıştık. Tabii yıllar geçti. Daha sonra artık bir kronik prostatit hastası geldiği zaman kendimizi çok daha donanımlı bir şekilde bir hale getirdik. Çünkü belli bir süre sonra artık branşlaşmaya başlıyorsunuz meslekte. Kronik prostatit hastalarında birçok tedavi protokolünü bir anda uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü kronik prostatit hastaları çok standartize değil. Kendi normal bizim tedavi rehberlerimizde dörde ayrılmış durumda kronik prostat hastalığı sınıflaması. Ama bu sınıflama bile sürekli değişiyor. Hastaların kimisinde enfeksiyon üreme kültürlerinde üremeleri oluyor. PCR'ların üreme kimisinde olmuyor. Olmamasına rağmen şikayetleri fazla olabiliyor. Kimisi daha önce ilişkiye girmiş olabiliyor, kimisi daha önce hiç ilişkiye girmemiş olabiliyor. Birçok tedavi protokolü yaparak biz bunu toparlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce bir prostat masajı tedavisi veriyorum. Kendi hastalarıma kendim yapıyorum prostat masajını. Prostat masajı prostat muayenesinden çok farklı bir şey. Onu başta söylemek lazım. Yaparken iki elle birden yapılıyor aslında. Tek elle yapılmıyor. Bir elle hasta kavranır, kendine çekilir. Diğer elle prostat sıkıştırılır. İki elin arasına sıkıştırmış oluyorsunuz ve prostat masajında prostata bastıktan sonra hemen eli çekmiyoruz. Bekliyoruz oranın iyice boşalmasını ve kanalların trasesinde uyguluyoruz işlemi. Dışarıdan içeriye, yukarıdan aşağı olacak şekilde hastalar tabii kendi kendine rahatlıyorsa yapabilir prostat masajını ama dediğim gibi bir üroloji uzmanının yapmasıyla hastanın kendi kendine yapması arasında oldukça fark oluyor ister istemez. Hastaların çok önemli bir kısmında 3. 4. seans prostat masajından sonra bir iyilik hali meydana geliyor. Hastaların özellikle ilk başta cinsellikle ilgili, sertleşmeyle ilgili şikayetlerinde, daha sonra da ağrı ve işemeyle ilgili şikayetlerinde bir iyilik hali, toparlama hali geliyor. Hastanın morali düzeliyor. Çünkü bu hastalık, kronik prostatit hastalığı hastanın psikolojisini alt üst eden, yaşamını alt üst eden, yaşamında hayatında verdiği kararları bu nedenden değiştirmek zorunda kaldığı bir hastalık. Hastanın dediğim gibi bütün hayatını etkileyebiliyor. Evlenmesinden tutun da ya da işiyle ilgili durumlara kadar. Mesela öğrenci bir çocuk vardı. Okula gidip gelemiyor yani. Sürekli idrara gitmek zorunda kalıyor. Yanmaları falan oluyor. Çocuk bir yıl boyunca okula ara verdi. Daha sonra tekrar başladı. Biz bu arada tedavisini yaptık. İşeme süreleri uzadı. Oldukça uzadı. 1,5-2 saate kadar çıktı. 15 dakikada bir idrara çıkıyordu. Yanmaları falan oluyordu. Cinsel fonksiyon bozuklukları vardı. Genç bir erkek kardeşimiz. Polis arkadaşlar olabiliyor. Gene kronik prostatit. Baktığınız zaman hasta şikayetleri çok oluyor arkadaşlar. Soğuk alanda, açık havada çalışabiliyorlar polis arkadaşlar. Orada baktığınız zaman tabii prostatitle ilgili şikayetleri egzajere olmaya başlıyor. Asker arkadaşlar var. Gene asker arkadaşlardan kronik prostatitle ilgili şikayeti olanlar oluyor. Açık havada çalışıyorlar. Soğukta kalıyorlar. Onlarla ilgili sıkıntılar olan hastalarımız oluyor. Cinsel geçmişi olan hastalarımız var. Mesela bugün gelen bir hastamız kronik prostatitle ilgili şikayetler tarif ediyor ama 4-5 yıl
önceden başlıyor aslında hikayesi. Biraz sorguladığı zaman bence o kendisi de fark etmemiş daha önceden bu şikayetlerin başladığını. Ama aslında 4-5 yıl önce ufak ufak ince başlamış, aktif bir cinsel hayatı vardı onda mesela. Genel olarak dediğim gibi hastaları bir bütün olarak değerlendirip birçok tedavi protokolünü aynı anda yapmak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.